Hepinize merhaba arkadaşlar. Harika Fikirler kanalına hoş geldiniz. Bugün güzel bir projeyle karşınızdayım. Umarım beğenirsiniz. Desteğiniz ve yorumlarınız benim için çok önemli. Onu videonun başında söylemek istiyorum. Ee, Lütfen düşüncelerinizi benimle paylaşın. Görmek istediğiniz projeler varsa benimle lütfen paylaşın. Yorumlara lütfen yazın. Bütün yorumlarınızı okuyorum ve hepsine cevap veriyorum açıkçası. O yüzden de lütfen yorumlarınızı esirgemeyin ve yazın. Hemen projeme geçiyorum arkadaşlar. Anlatmaya başlıyorum. Bildiğiniz karton rulo kağıtlar, tuvalet kağıdı olabilir, kağıt havlu rulosu olabilir. Bunları değerlendireceğiz bugün. Öncelikle gördüğünüz kartonu dik olarak makasla kestikten sonra yan bölümünden de ikiye keserek bir rulodan 4 tane parça elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Hafif eğimli olması çok işimize gelecek. Bu yaptığım birazdan yapmaya başlayacağım projeyi çok isim vermeyeceğim ama çok ünlü bir markanın mağazasında görmüştüm. Ahşaptan da o, fakat bundan da yapabileceğimi düşünerek bu projeyi yapmaya ve sizlerle paylaşmaya karar verdim. Gerçekten çok güzel, şık oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde keserek hafif yine elimle de biraz eğim vererek ve o kırışık kısımları elimle açarak düz bir şekilde, yeteri kadar dediğim gibi bu kartondan yoksa kağıt havlu rulasından da yapabilirsiniz. 45'e 45 bir kartona ihtiyacımız var sonrasında. Bu aşamada benim kartonumun yan kısmında bir açıklık olduğu için onu bantla kapatıyorum. Önden ve arkadan bantla yapıştırdıktan sonra kartonun kenar kısımlarını o şekilde görmek istemediğimiz için yine kağıt bantla tüm çevresini bantlıyoruz arkadaşlar. Ki bitiminde daha güzel görünsün. Kartonun tüm etrafını gördüğünüz şekilde, yarısı içeride yarısı dışarıda, yani daha doğrusu o üst kısmını kapatacak şekilde, yan kısımlarını da kapatacak şekilde komple bantlıyoruz. Kağıt bant kullanırsanız daha iyi, şeffaf banda nazaran kapatıcılık özelliği daha yüksek. Gördüğünüz gibi dört kenarını da bantladım, orta bölümünü de bantladım. O orta bölümünün sonrasında katlanmaması için, çünkü sonuçta bir boşluk var orada az da olsa, arkasından gördüğünüz gibi 3 tane kartonla sabitliyorum orayı ki kartonumuz kıvrılmasın. Eğer siz dümdüz bir karton kullanacaksanız da buna gerek yok. Ama benim maalesef ortasında bu şekilde olduğu için. Şimdi arkadaşlar, kartonumuzun orta noktasını baz almaya çalışacağız ki kestiğimiz kartonları yapıştırırken sonrasında bir problem yaşamayalım. Ben ilk başta yuvarlak bir ayna kullanacaktım ortasına. Fakat daha sonra kareye çevirdim. Onu da söyleyeyim, bilginiz olsun, ama kare de olsa daire de olsa lütfen ortalayıp kenarlarından da ölçerek tam orta noktasını bulmaya özen gösterin. Az önce kesmiş olduğumuz bu kartonları şimdi sırasıyla yapıştıracağız. Fakat burada yapıştırma tekniği çok önemli. Neden derseniz, şimdi ilkini bakın yatay olarak yapıştırdıktan sonra diğerini dikey olarak yapıştırıyorum. Ve bu sıralama bu şekilde gidecek arkadaşlar. Yatay, dikey, yatay, dikey şeklinde. İlk sırayı göstermek amaçlı çektim. Diğerleri devamında hızlanarak devam edecek video. Bakın, yatay başladım. Sonra dikey koydum. Sonra tekrar yatay. Sonra tekrar dikey şeklinde. Bu önemli çünkü bitiminde göreceksiniz. Asıl dekoru, nasıl diyeyim, çerçeveyi gösteren şekil bu zaten. Ben dediğim gibi bunun ahşabını görmüştüm. Çok ünlü bir markanın mağazasında ve çok pahalıydı gerçekten. Dedim ki ben bunu kartondan da yapabilirim. Ve bu şekilde değerlendirmeye karar verdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yatay koyduysak kenarına dikey koyuyoruz. Onun kenarına yatay koyuyoruz. Yatay dikey, yatay dikey şeklinde. Burada da hızlandırdım zaten videoyu. Bu şekilde tek tek yapıştırıyoruz.
Arkadaşlar çektiğimiz her video gerçekten büyük emeklerle yapılıyor. Bunu bilmenizi isterim. O yüzden düşünceleriniz, kanalıma verdiğiniz değer, destek benim için gerçekten önemli. Çok çok önemsiyorum açıkçası. Çok da değer veriyorum. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Gerek kanalıma abone olarak, gerek beğenerek, gerekse paylaştığım videoları yakınlarınızla paylaşarak, sizin de içinde bulunduğunuz sosyal medya üzerinden paylaşarak destekte bulunmanız beni çok mutlu edecek. Bunu da bilin lütfen. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde çok zamanınızı almayacaktır, emin olabilirsiniz. Çünkü sonuç gerçekten çok güzel. Buna da değer yani. Arka tarafından da bir ip ve üzerine de kartonla yapıştırdıktan sonra ön kısmını gold sprey boyayla boyadım. Gümüş de olabilir, siyah da olabilir ama gold, gördüğümde de goldtu zaten. Mağazada da goldtu. Bu renkteydi. Ve arkadaşlar sonuç karşınızda. Ben gerçekten bayıldım. Evdekiler bayıldı. Çok beğendi hepsi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir, faydalı bulmuşsunuzdur. Umarım yapar ve evinizde kullanırsınız. Hatta sevdiklerinize hediye eder, onları da mutlu edersiniz. Yakından da, yakın da çektim özellikle. Yakın çekimden de, uzaktan da, yakından da dediğim gibi gerçekten muhteşem duruyor. Çok da kolay. Dediğim gibi umarım siz de yaparsınız. Arkadaşlar çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir dahaki projemde görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.